Şurada balıklar var. Ufak ufak. Yabani kuyu dedikleri yuvalar var. Şu görünüyor ufak ufak. Karşıda gözüküyor. Kara boyunlu kuyular diye geçiyor olabilir. Herkese yeni bir videodan selamlar, sevgiler dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Harika bir videoda karşınızdayım. Bu hafta sizlerle birlikte limanın gizli kalmış doğal cennetinden birisi olan Los Pantanos'da villayı keşfedeceğiz. Burası özellikle kuş gözlemciliğiyle ün kazanmış ve doğa tutkunları için gerçek bir saklı hazine. Eğer hazırsanız bu doğa harikasını hep birlikte adım adım keşfedelim. Fakat videoya geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var dostlar. Bana bu yolculukta ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yazarsanız, ayrıca zili de açarsanız ilk videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Gerçekten bu yolculuklarda sizlerin destekleri bana inanılmaz bir şekilde moral motivasyon veriyor. Ayrıca siz destek verdikçe YouTube'da videomuzu daha çok öne çıkarıp daha çok kişiye ulaştırıyor. Bu sayede kanalımızda daha hızlıca büyüyor. Gerçekten sizlerin destekleri bu anlamda benim için çok çok önemli dostlar. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Eğer hazırsanız Los Pantanos'da villa macerası başlasın o zaman. Los Pantanos'da villaya geldik. Fakat şunu belirtmek isteyeyim. Buraya nasıl gelinir edilir öyle bir video çekmedim. Çünkü buraya iki türlü şekilde de gelinebiliyor. Ben yeni hat durağı açılmış Ati tarafından 8406 numaralı otobüse binip Panamericana otoyoluna inip 16 dakikalık bir yürüyüşle buraya ulaştım. Fakat siz yürümek istemezseniz de limanın merkezinden Lurin'e giden otobüsler var. Şu sarı otobüsler de var, belediyeye ait. Dediğim gibi o limanın merkezinden sarı otobüslere binersiniz. Bu girişte inip az daha yürüyüp Los Pantanos'da villaya ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi iki seçenek var. Asıl girişte yeri burası olduğu için size burada göstermek istedim dostlar. Asıl girişe geldik. Dediğim gibi şu ileriden dümdüz yürüyünce girişe gelebiliyorsunuz. Fiyatlar da bu şekilde. Genel kişi yani 13 ile 59 yaş arası 20 soles. Çocuklarda 5 ile 12 yaş arası 10 soles. 60 veya şu üzeri de yine 10 soles. Yabancılar için de 30 soles. Tabi ben yabancı olmadığım için burada nasıl diyeyim, göçmenlik kartım olduğu için 20 soles ödeyeceğim dostlar. Eğer siz yabancılar için de sadece pasaportla girebiliyorsunuz. 8.30 ile 5.30 arası haftanın 7 günü açık. Pazartesi ve pazar günleri diyor. Böyle bir yer. Buraya bir sene önce ziyaret etmiştim. Çikolata vesaire böyle bir şeyler vardı ama bu sene yok. Giriş kısmı da bu şekilde. Tabi ödemeyi yaptıktan sonra rehber eşliğinde grupça hareket ediyoruz. Biraz beklememiz gerekecek sanırım. Farklı farklı kuş türleri var. Giriş ücretini ödedim. Saat 11 gibi de tur başlayacakmış. Bir 20 dakika bekleme sürem var. Şunu da belirteyim. Sadece pazar günleri limanın 4 ilçesi için indirimli fiyat uygulanıyormuş. Bu ilçelerde Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Chorrillos, bir de Villa Maria'da. Ben de göçmenlik kartımda bu ilçelerden birisi yazdığı için indirimli fiyat ödedim. Yani toplamda 12 soles ödemiştim. Bunun da sebebi katamarana vesaire bineceğim için fiyat değişiyor. Eğer siz katamarana binmek isterseniz farklı bir fiyatı ödeyebilirsiniz. Kişisel turların fiyatı da 50 solesti. Grupça gezmek istemezseniz, yani kişisel gezmek isterseniz tabi onun da fiyatı farklı. Yabancılar için de tabi fiyat değişmiyor. 30 soles, sadece pasaportu gösterip giriş yapabilirsiniz. Tur başladı. 5 tane lagun
14 tane su kanalı vesaire varmış. Bu yerlerin altında da 1 metre su kanalları vesaire var dedi. Bayağı da yumuşak zaten. Burası da toplamda 263 hektarlık bir alana sahip, 200'den fazla da kuş türüne ev sahipliği yapan harika bir ekosistem dostlar. Burada da yabani kuyu dedekleri yuvalar var. Şu görünüyor ufak ufak. Bayağı da var yani. Şuralarda da farklı kuş türleri var. La Casuarina dedikleri enteresan bir ağaç var. İlginç. Burası da aynı zamanda sadece Peru'nun değil, tüm Güney Amerika'nın en önemli sulak alanlarından da birisi. Flamingolar, kara boynlu kuyular, Peru martıları gibi nadir görülen kuş türleri burada gözlemlemek mümkün. Tabii farklı farklı bitkiler de var. Grama salada diyor. Şurada ne? Değişik bir kuş türü var. Böyle su kanalları da var yani. Burada da toprak türüne ait farklı bir şey var. Şurada da hikayesine bakabilirsiniz. Yani kısaca söylemek gerekirse mera üretimine uygun agrolojik, kalitesi düşük tuzlamaya meyilli bir kum türü vesaire diyordu. Salicornia isimli bir bitki türü var. Boyu da 40 santimetreye geçmeyen, yaprakları yokmuş gibi görünen kırmızı renkli bir bitki. Şu taraf. Bayağı da var yani. Şimdi burada da bir tane lagün var. Şurada da bilgisi vardı. Yani denizin altından topraklara su gidip havaya karışıyor. Yani bitkileri besliyor suyla. Yani şurada balıklar var. Ufak ufak. Bir gölet. Tabi pek de temiz değil yani dostlar. Kuş bakışı bakabileceğimiz alana geldik. Fakat burada bir önemli bilgi var. Size onu göstermek istiyorum. Burası da aynı zamanda Ramsar diye geçiyor. Bunun da anlamı İran'ın Ramsar şehrinde uluslararası öneme sahip sulak alanları sınıflandıran hükümet arası anlaşma yapılmış. Bu da 20 Ocak 1997'de 9 kriterden ikisini yerine getirmiş. Peru'da da 14 tane Ramsar alanı bulunuyor. Ve Lima'da da sadece tek bir yer var, o da burası. Olmadı siz durdurup çevir yapıp daha detaylı okuyabilirsiniz. Şimdi kuş bakışı bakıp bir tane daha göreceğimiz lagün var. Onu da gördükten sonra katamaran ve görebilirsek de flamingoları görmeye gideceğiz dostlar. Burası da dediğim gibi kuş bakış. Bayağı büyük bir gölet var. Ördekler vesaire sanırım bulunuyor burada. Şu karşı tarafta Chorrillos ilçesi oluyor. Ne kadar büyük olduğunu da böylece görebiliyorsunuz. Gölete yakın bir yere geldik bakmak için. Sanırım şu karşıda gözüküyor. Kara boynlu kuyular diye geçiyor olabilir. Umarım da öyledir yani. Şurada da
Baya bir kuş türü var yani. Esta laguna mayor tiene 1,80 m de profundidad y la extensión de una pared Burası da göçmen kuşların Güney Amerika'daki duraklarından biri olması. Burayı sadece yerel kuş gözlemciler için değil, dünya çapındaki doğa bilimciler içinde eşsiz kılıyor. Her yıl binlerce kuş buraya dinlemek ve beslenmek, üremek için geliyor dostlar. No, lo pescan los patos, pero no tú. Luego hay, a ver, gallareta andina, esta que tiene la cabecita blanca. Gerçekten bayağı şirin ve tatlılar. Sí, ya ves. Tabii gölet bayağı pis. Un patito, mira. Parece pavo y guinea, pero no. Şurada da kaz mı, ördek sanırım bir hayvan var. Şurada da küçük kuş türü var. Colgué, ves, muy colgué. Eşsiz ve etkileyici gerçekten. Kuşların nasıl ürediğine dair maketler yapmışlar. Şöyle de göstereyim. 211 tane çeşitli kuş türü, 66 tane farklı bitki, 8 tane de farklı memeli hayvanlar vesaire de varmış yani. Bayağı çeşitli bir yer. Şimdi şu alandan katamarana bineceğiz. Katamaran turu bitti. Zaten göreceğimiz yerde bu kadardı. Geçen sene geldiğimde flamingoları görmeye gitmiştik otobüse. Bayağı uzak olduğu için. Tabii bu sene kaldırmışlar sanırım, yoktu. Onu görmeye gidemedim. Sağlık olsun. Umuyorum ki videoda izlerken de keyif almışsınızdır. Eğer Lima'dasınız veyahut da Lima'ya geleceksiniz, burayı görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten farklı farklı benzersiz kuş türleri var. Bunları görmek de güzel oluyor. Eğer videoda hoşunuza gittiyse, bana bu yolculukta destek olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yazarsınız. Çok çok sevinirim. Gerçekten bu yolculuklarda sizlerin destekleri benim için çok çok önemli dostlar. Sizlerin desteklerinizi görmek bana çok büyük bir moral, motivasyon veriyor ve ben de bu videoları sizler sayesinde yapabiliyorum. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.